Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ahtapot dediği ve daha net bir şekilde ağlarının o uçlarının nereye gittiğini bilemediğimiz yapı, eğer ki medya yapılanması hala soruşturulmadıysa arkasında başka bir şey de çıkacaktır yani. Ben bunun daha da derinleşerek ilerleyebileceğini bir gün düşünüyorum. Haliyle burada Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen tüm o yapı iddiaların her birini reddetseydi de Cumhuriyet Halk Partililer Özgür Özel'in en çok korktuğu ve sürekli dillendirdiği televizyon kanallarını izlediler ve orada bizim anlattığımız dosyaları çok iyi bir şekilde dinlediler ve neyin ne olduğunu bildiler. Haliyle Özgür Özel'in dillendirdiği gibi bir sahip çıkma durumu vesaire yoktu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasını kullanarak otobüs tepelerinde teker teker o mitingleri yapan, şehir şehir dolaşan, o paraları artık nasıl aktardılar onu da merak ediyorum. O faturalar kime kesildi o mitinglerde, ne kadardı işte yansımaları yeni yönetim açıklarsa onları da duymuş oluruz. Bunu yapan Özgür Özel ne kadar uğraşsa da aslında tabanı ikna edemedi. Ne diyordu? Mutlak butlan gelirse biz gideriz orada işte canımızı veririz yine de oradan ayrılmayız. İl Başkanı da aynı şeyi söylüyordu Özgür Çelik. Canımızı veririz partimizi vermeyiz. Hiçbiriniz canınızı vermediniz. Ama ne dediniz? Mutlak butlan oldu, mutlak şuttan bizi gönderdiler, partiden şutladılar dediniz. Kendi ifadesi bu Özgür Özel'in, yani özür diliyorum bu amiyane tabir için ama kullandığı cümle bu şekilde. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi tabanı eğer ki inansaydı, eğer ki gerçekten kendilerine siyasi olarak bir müdahale yapıldığına inansaydı, o genel merkeze asla hiç kimse giremezdi ve hiç kimse onları oradan çıkaramazdı. Çok net bir şey söylüyorum. Çünkü bunlar daha önce de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı 70'li yıllarda Genel Başkanı Bülent Ecevitken Nevşehir'de İl Başkanı Zeki Tekiner'in cenazesinde tabutlarına kurşunlar yağdığında Genel Başkanın önüne siper olmuş bir tabandır. Bakın böyle bir şey var. Böyle bir taban inandığında ölümüne de gider, yani cebindeki revolverle de yola çıkar. Nasıl ki 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inananlar sokağa döküldüyse, başlarına bir sıkıntı geldiğine inandığında temiz yürekli bir CHP'li de aynısını yapar ve gereğini yapardı. Haliyle burada kesinlikle Ekrem İmamoğlu'nun inorganik anlatılarına inanmayan ve bu bağlamda da mutlak butlanı dört gözle bekleyen bir CHP tabanı vardı. Haliyle çok temiz bir operasyonla genel merkeze girildi ve çıkıldı. Genel merkeze zarar verenler kimdi? Özgür Özel ve arkadaşlarıydı. Bugün oradan ayrılırken, her yerden ayrılırken vahşi bir şekilde yakıp yıkıp hakaretler, duvarlara hakaretler yazıp bardakları, tabakları kırıp götürerek falan ayrılıyorlar. Yani bir nefret durumu var. Partisine aidiyeti olan, partiden giderken üzülen, ağlayan insanlar böyle davranmaz. O yüzden şu anda yeni bir mağduriyet anlatısı. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlanma yok hükmündeki Genel Başkanı Özgür Özel yeni partisini överken, anlatırken bundan bahsetti. Dedi ki biz dedi ağlayarak gittik, şuramda dedi boğazımda dedi düğümler vardı dedi. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Böyle bir ağlama modeli yok. Zaten arkadan ağlayanlar da yok. Ankara'ya genel merkeze gittiğim zaman partililer sarılıp bana ağlıyorlardı. Teşekkür ederiz partimizi kurtardınız diye. Kimse arkalarından ağlamıyor. Kimse niye gittiniz demiyor. Böyle bir bölünme olabilir mi? Bölünme dediğiniz siyasi bir farklılık, bir ayrılık olur, bir düşünce olur ve birbirinden bağımsız fikirler yan yana kalamaz ve ayrışırlar. Bu bir tarihtir. O yoldan ilerlemek ister, öbürü o yoldan ilerlemek ister. Ortada bir fikir ayrılığı yok ki. Ortada yolsuzlukları gözü kapalı bir şekilde savunup sanki yanlarındaymış gibi her türlü belediye yöneticisine kefil olmalarını bekleyen bir anlayış var. Öbür tarafta da ben nereden bileyim bu insanların ne yapıp yapmadığını, hukuk devleti burası, hukuk bir yargılamasını yapsın gözümüze görelim, o sırada da bu kirli iddiaları da partimize bulaştırmayalım diyen insanlar var. Bunun için hakaretler işiten, sürekli ağır, en olmadık lafları işiten insanlar var. O yüzden toparlarsak Ekrem İmamoğlu'nun iki ana stratejisi, ikisi de tutmadı. Birisi
tüm bu iddiaları yok saymak ve tabana kendi o oluşturdukları söylemlerle mağduriyeti inandırmak. İkincisi, aralıksız bir şekilde Kılıçdaroğlu'na küfretmek. Yani şunu hesapladılar ki bence tarihin en ucuz iletişim yöntemlerinden birisi. Neydi? Biz eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli zencileştirirsek, şeytanlaştırırsak ne yapabiliriz? Böylece onu öncelikle psikolojik olarak bir etki altına alırız. Sürekli söylemlerimizle tasallut ederek onu eylemlerinden geri adım attırırız. İlki bu. İkincisi, insanlara onu o kadar karanlık bir yapı içerisinde sunarız ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bu sürüde yer alamaz. Psikolojisini işlemiş oluruz. Böylece Kılıçdaroğlu kendi de çekinir, insanlar da ona destek olmaya çekinir. Böylece biz de istediğimiz söylemleri devam ettirebiliriz. Bu da tutmadı. Yani Kılıçdaroğlu'na edilen en ağır hakaretlere rağmen partililer genel başkanlarının yanında oldular. Çünkü gelen sürecin ne olduğunu gördüler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bile şaşırıyordu. Yani bir gün diyor benim gazetem Cumhuriyet, benim gazetem nasıl oluyor da bu haberler burada çıkıyor diye bakıyor. Yani bu mesela nasıl yalan yazabilirler? Ben yıllarca buraya destek vermişim, Cumhok okuru olmuşum vesaire, işte hep burası muhalif olarak küçüktü. Biz işte reklam vermeye çalıştık, bir şey yaptık, destek olmaya çalıştık. Nasıl bura böyle? O bile şaşırdı. Arkadaki o kliğin ağlarının ne kadar derin olduğunu idrak etmek ilk seferde kolay değil. Hele ki yani siyasette de bu tecrübeye, olgunluğa gelmiş bir insanın en yakınındakilerin bu derece ağır bir ihanetine maruz kalmak ve müthiş de ağır hakaretlerini tüm toplum nezdinde karşılamak. Üstelik ailecek de zor bir süreç içerisindeyken. Çok büyük bir şey yaptı yani. Hani bunu kabul edip partiyi o güvenli limana çekmek hususunda inanılmaz büyük bir önemli irade sergiledi ve en çok da bundan korkuyorlardı. Biliyorsunuz defalarca kez söyledim. En çok Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar diye. Korktukları da başlarına geldi ve mutlak buttan süreciyle Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililere teslim edildi. Haliyle artık daha fazla barınacakları bir alan kalmadı ve partilerine geçtiler. Tabii bu partilerine geçiş süreçlerine baktığımız zaman da olarak da, fakat aslında o süreci de tam iyi yönetemediler. Yani sürekli bir planımız var, bizim bir B planımız var, Z planımız var deyip herhangi bir plan ortaya koyamadılar. Yani strateji koyamıyorlar. Plan koyamıyorsun, kadro koyamıyorsun, söylem koyamıyorsun. Yeni hiçbir şey ortaya koyamadığında kimi götüreceksin? İşte 19 Mart'tan beri özellikle o psikolojisini bozarcasına her gün alarm seviyesinde amigdalasını çalıştırdığın Halk TV izleyicilerinden kapabildiklerini mobilize bir şekilde devam ettireceksin. Bunlar da marjinal ilerleyecekler. Bakın çok tehlikeli bir bakış açısına sahipler. Nedir bu bakış açısı? Öncelikle kimlik sorunları var. Cumhuriyet Halk Partililerin kimlik sorunu olmaz bu arada. Cumhuriyet Halk Partililer Türklükle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Mesela Türk milleti demekten gocunmazlar. Ama bunlar diyemiyorlar. Türk milleti diyemiyorlar. Öyle bir sorunları var. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun genel olarak böyle bir sorunu var. Daha önce de İBB iddianamesinde oğlu Selim'in yurt dışında kurduğu, Hırvatistan'da kurduğu firmaları anlatırken de oradaki isimleri anlatmıştım. Tetra, Tektum, Terra, bu isimlerin çoğu Latince ve Yunan altyapılıydı. Yani Rum söylemli isimlerdi. Her bir firma birbirinden farklı, her bir firmada tuhaf Latin isimler var. Hani böyle zaten kimliğini böyle çok yaşayamayan ve o siyasi inşa ettiği sahte bir düzlem içerisinde bir varlık ortaya koymaya çalışan tuhaf bir isim Ekrem İmamoğlu. Yani burada haliyle onun vesayetinde bir yönetim, daha Özgür Özel geldiğinden beri Türk milleti demeye korkar bir yapıya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını değiştirmeye kalktığında bir tane Türk geçirememişlerdi içerisinde. Bugün de durum çok da farklı değil haliyle. Yani ortada öncelikle bir kimlik sorunu olan, kimlik bunalımı olan bir yapı var. Yine LGBT ile alakalı vesaire, hani burada Batı'nın istediği söylemler, o Batı'nın inşa etmeye çalıştığı yapı, buradan biraz destek alırız da yürürüz mantığı. İşte
Türkiye'de olan iyi hiçbir şeyi görmeyelim, hep kötüleyelim. Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki itibarını hemen yerle bir edebilmek için uğraşalım. Orada güzel bir şey olduğunda da yine biz zor durumda hissedelim kendimizi ve insanlara hayır bu iyi değil, bu kötü diye anlatalım. Hep kötü, hep kötü, hep kötü. Yani böyle yapa yapa insanların psikolojisini alt üst ettiler. Burayı sürekli Erdoğan gitmezse öldük bittik psikolojisiyle tutuyorlar çok uzun zamandır. Ya Erdoğan gitti, ne olacak? Yok. Bir plan yok, bir strateji yok, bir kadro yok. Gitti oturacağız öyle. Biz ne getirirsek o işte, görmediniz mi belediyeleri ne güzel yönetiyoruz, aynı şekilde yönetiriz. Ne vaat ediyorlar? Hiçbir şey. Yani burada ancak mağdur edebiyatı aynı mantıkla devam ediyor. Bugünkü röportajında gördüğüm Özgür Özel çıkmış. O yine mağdur anlatısıyla paramız yok diyor. Daha orada kaldı mutlak butlanla diyor, tüm CHP'de kaldı tüm para diyor. Bizim burada hiç paramız yok. Otobüsümüz yok diyor. Ben diyor çok seviyordum otobüsle gezmeyi, binmeyi, orada konuşmayı diyor. Bir teyzemiz var diyor. Bize otobüs alacak diyor. KJ'ye de geçmişler sürekli. CHP bağış bekliyor. İşte yeni parti bağış bekliyor. Bağış yapacağız falan. 2 gün önce Gökhan Günaydın çıkıyordu. Partimizin para sorunu yok diyordu. Vallahi İBB davası oldu. Ortada konuşulan milyarlarca lira para geçiyor. Hala o paralardan 1 doları yakalanmış değil. Nerede bu paralar? Bence de Gökhan Günaydın'ın dediği gibidir, muhtemelen para problemi yoktur. Bunca zaman dava hala devam ediyorken, bu kadar trolla devam edebildiğine göre hala gazeteciler bir tane kişi aleyhinde doğru dürüst bir şey konuşamadığına göre demek ki hala para problemleri yok demektir diye değerlendiriyorum. Yani Özgür Özel'in de bir otobüsü olur. Otobüsü olmasa ne olur? Özgür Özel hala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na tahsisli Mercedes'le geziyor. Neydi bu Mercedes? Nam diğer Havlulu Başkan, Uşak Belediye Başkanı Özgür Özel'in en yakın arkadaşlarından biri, Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği, hem de Uşak Belediyesi'nin parasıyla. Yani bu arabayla gezilir mi hala? Neler neler söyledik, neler neler anlattık, belgelerini ortaya koyduk. Nerede yaptırdıklarını, kaç paraya yaptırdıklarını, bu bir suç aracı olduğunu. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın arabasıyla gezen bir genel başkansın şu anda haliyle. Sen ne vaat edebilirsin ki insanlara? Senin kadron senin söylediğinin tersi söylüyor. Bizim para sorunumuz yok diyor. Sen çıkıyorsun diyorsun ki biz aidatlarla, bağışlarla işte bize otobüs alırlarsa falan. Bu mağduriyet anlatısı aslında kendi kimliği. Belli ki hala bir şey inşa edememişler arka planda. Ne logosu belli, ne ismi belli. Yeni Parti dedikleri de zaten eskiden Tuncay Özkan'ın kurduğu Yeni Parti'ydi. Belli ki orada akıl odası da belli, strateji de belli. Aynı mantıkla devam edecek. O kadar da beyaz yakalı kafalar ki yani hani baktığınızda Yeni Parti işte hangi parti? Yeni Parti, CHP'den çıkan Yeni Parti desinler filan. Ya bunlar düşünüldü, konuşuldu. Ayakta kalacak yapı yine Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ve ilginç bir şey söyleyeyim size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmak gibi bir beklentisi yok şu anda. O kadar yara aldı, o kadar yara aldı ki utanç ve hicap içerisinde yaralarını sarmaya çalışıyor. Arınmaya çalışıyor. Arınma deyince çok gücüne gidiyormuş Özgür Özel'in. Çok gücüme gidiyor diyor. Biz diyor arınma deyince diyor biz belki diyor Manavgat'ta diyor biz gerekeni hemen yapmadık mı? Uşak'ta gerekeni hemen yapmadık mı diyor. Yani çok ilginç. Niye böyle yapıyor biliyor musunuz? Tabii ki gerekeni hemen yapmadı. Uzun uzun zaman sonra 32 saat görüntüler var diyordu Manavgat'ta. Her biriniz biliyorsunuz, yakından takip ettiniz. Uşak Belediye Başkanı da cumartesi akşamı yaptığımız yayına artık genel merkeze giden telefonlara dayanamadılar da pazar günü sözcülerini çıkarıp biz partiden attık demek zorunda kaldılar. Yani adamın otel kayıtlarına kadar şey yaptık yani. Soruşturma. 4 ayrı sevgilisi var. 4 ayrı sevgilisini her ayrı ayrı belediyede işte çalışıyor göstermiş adam. Ya teker teker anlattı, itiraf etti Özgür Özel'e. Ben de evinin önünde şeyden paralar verdim. Bir sürü iddialar var. Seni orada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sana verdiği paralar, Ferdi Zeyre'ye verdiği paralar, oğlu üzerinden Veli Ağababa'ya götürdüğü paralar, bunları anlattı. Siz bu iddiaları niye konuşmuyorsunuz? Gelmiş bir de mağdur gibi anlatıyor, diyor ki ben diyor kimseyi affetmeyeceğim diyor. Bana hep derler ki diyor aslında sen çok işte kin tutmazsın kimseye, affedersin hemen. Bak bunlar yanlış yerde durdu, bunları affetme. Doğru söylüyorlar, affetmeyeceğim diyor.
Bize diyor biz tarihte bunlar yaşanırken, bizi polis gelirken orada bizi kovarken filan yanlarında duranları affetmeyecek. Biz çünkü muhalefet yaptık diye böyle yapıyorlar. Ya sen bunların hesabını verememişsin. Sen Ferdi Zeyrek merhum belediye başkanı, onun da ölümü şaibeli, nasıl olduğu hala belli değil. İnşallah bir soruşturma açılırsa ne olduğunu hepimiz Türk milleti olarak öğrenmiş oluruz. Ferdi Zeyrek üzerinden para verdim diyor adam, Muhittin Böcek, aday olmak için. Beni aday yapsınlar diye. Daha kim bilir kaç tane belediye başkanı konuşacak da diyecek ki ben aday olmak için yönetime para verdim. Adaylıkları satışa çıkardığınız konuşuluyor yani. Hala daha neyin mağduriyeti? Paramız orada kaldı diyor. Ya sen arabayı teslim etsene. Araba şey değil mi yani, burada bir suç unsuru değil mi? Altında başka genel başkanın arabasıyla geziyorsun. İktidar olacağım, benden korkuyorlar diyorsun. Böyle enteresan bir sürecin içerisindeler. Ama hani nereye kadar ilerler, bu nereye gider bilmiyorum. Gideceği yol şu ama belli yani. Ekrem İmamoğlu partisi olmaya devam edecek. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na kendini nasıl aday yaptırdıysa burada da aday yaptırmak için şey yapacak. Adam parayla kendini aday yaptırıyor. Öyle seviyor yani, öyle bir olayı var. O süreç ama inorganik bir şekilde devam eden ve sadece cezaevi ziyaretleriyle ilerleyip oradan açıklamaların yapıldığı, var olmaya çalıştıkları bir süreç. Bakmayın siz orada meclis grubunun oraya büyük çoğunluğunun geçmesini, ağırlığın orada inşa olmasını. Zaten mecliste muhalefetin bir aktifliği yok. Yani mevcut sistemde muhalefet milletvekilleri herhangi bir şekilde iktidarla o dirsek temasını kuramadığı noktada sistemsel açıdan herhangi bir etki alanları yok. Yani şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup toplantılarında göreceğiz. Bu siyasi olarak önemli bir ayırt olacak, bu bir anlam olacak. Kemal Bey büyük bir sabırla bekledi ve orada yine de kalpleri kırmadan bir inşa çabasına girişti. Biz bu süreçte o görüntüyü göreceğiz. Bu mühim olacak. Artık burası ayrı bir yapılanma ve marjinal bir yapılanma olarak devam edecek. Bugün Cumhuriyet Halk Partililerle ben konuştuğum zaman görüyorum ki büyük bir sevinç içerisindeler. Çünkü yıllardır partiye, örgüte, ön seçime set koyan ne kadar isim varsa oraya gitti ve biz arındık, temizlendik diyorlar. Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun siyasi görüşlerinin, Ekrem İmamoğlu'nun kimlik görüşlerinin ve ekonomik bakış açısının domine edeceği bir partiyi bir Türkiye partisi olarak sunmaları mümkün değil. Alternatif bir Dem Parti olabilir. Ancak olabilecek yeni Dem olabilir. Yani burası yeni Dem olabilir. Haliyle kaldı ki Dem'le de araları sağlam değil. Çünkü Dem de kendi Türkiye, terörsüz Türkiye süreci içerisinde Cumhur İttifakı'yla bir örtülü ittifak içerisinde zaten. Daha önce ihtiyaçları olduğunda da dönüp yüzlerine bakmadılar. Orada da sürekli kapıda bekleyen olma durumlarını devam ettirecekler. Avrupa'dan fon bekleyen, destek bekleyen olma durumlarını devam ettirecekler. Michael Rubin'le ancak anlaşabilirler, onunla görüşebilirler, onunla konuşabilirler. Ne yazık ki yerli ve milli bir bakış açısının içerisinde bulunamayacaklar ve gitgide küçülen ve daha da sert, radikalize olan, mobilize olan bir kitleyle devam edecekler. Şu anda yeni partiyle alakalı olan durum bu. Yine süreci yakından takip etmeye devam ederiz. Herkese şimdiden selam ve sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Yayını beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve katılmayı unutmayın. Herkese sevgiler.